I spit them bars. See how the world too hard. Follow my gut, I follow my heart. Don't care for the dons in charge. Greatness only, living how you want is large. Look to the future, forget the past. You know we passed it. You talk too much, you grasped it. Went over your head, didn't grasp it. Get it, switch that one, no basket. You're not ready for the truth, I ask it. Yo, we got the vibes all night that lasted. It lasted like we got. Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizde çektiğimiz videolarda en az kamera kadar değer gösterilmesi gereken ve kamera seçimi kadar önemli olan bir şeyden bahsedeceğiz. O da videolarımızda ışık kullanımı. Haydi bakalım başlayalım. Videoma başlamadan önce her video öncesinde yaptığım küçük minnak nacizane ricamı tekrarlıyorum. Eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir edebiliyorsam videoya bir beğeniniz, kanala bir aboneliğiniz ve aşağıya güzel bir yorumunuz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Ayrıca yine Instagram üzerinden de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Çayımız çorbamız boldur. Gelin iki lafın belini kıralım. Bir video düşünün. Gerçekten içerik üretici çok güzel bir hazırlık yapmış, konuyu size aktarıyor fakat ortam o kadar karanlık ki izlerken 3 dakika sonra esnemeye başlıyorsunuz. Yine bir video düşünün. Gerçekten içerik üretici yine çok keyifli bir içerik hazırlamış fakat stüdyosunun bulunduğu ya da çekim yaptığı ortam o kadar parlak ışıklara sahip ki izlerken bir süre sonra videonun sizi yorduğunu hissediyorsunuz. İşte çektiğimiz videolarda kullandığımız ışıklar aslında karşıdaki izleyicide tam da böyle bir intiba uyandırabiliyor. Çektiğiniz videonun konusundan ziyade aktardığınız bilginin duygusunu, videonun içeriğinin karşıya ulaşmasını, kullandığımız kameraların çözünürlüğü kadar kullandığımız ışıkların yerleştirilmesi, parlaklığı, kalitesi ve etkisi de bir o kadar fazla. Peki bunları anlattıktan sonra gelin birlikte şu soruların cevabını bulalım. Doğru ışıklandırmayı nasıl yapabiliriz? Işıkların konumları, stüdyomuzda nasıl olmalı? Hangi ışık türlerini kullanmalıyız ve ışık seçiminde dikkat etmemiz gereken noktalar hangileri? Ve bonus olarak da bugünkü videomda size harika bir fiyat performans ürünü ışık tanıtacağım. Videolarınıza gerçekten hak ettiği değeri kazandıracak. Haydi şimdi başlayalım. Stüdyo ortamlarımızda çekimler yaparken belli parçalarla isimlendirilmiş belli ışık türleri kullanıyoruz. Bunlardan birincisi key light, yani ana ışık kaynağınız. Ana ışık kaynağının özelliği şudur. Dikkat çekmek istediğiniz, kişinin odaklanmasını istediğiniz yöne doğru tutarsınız ve gerçekten sizin videodaki ruh halinizi en iyi anlatan ışık kaynağıdır. Bu ışık kaynağının birincisi yönlendirmesi, ikincisi de oranı sizin için hayati derecede önemli. Işıklandırma gücünü çok fazla arttırdığınızda çok parlak bir yüze, amiyane tabirle hayalet gibi bir yüze kavuşursunuz ve ortamdaki diğer ışık kaynaklarının da etkisini bu ana ışık kaynağımız sömürür. Bunun için zaten belli aparatlar kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Birincisi önünde bir difüzör kullanıyoruz. Nedir bu difüzör? Difüzör dediğimiz şey ana ışık kaynağından gelen ışığın değerini azaltıp biraz daha yumuşatıp özellikle soft bir şekilde yayılması için kullandığımız şeffaf bir materyal. Bunu aslında softbox diye de tanımlayabiliriz. Genelde ışık kaynaklarımızın tepesine taktığımız bu şemsiye şeklindeki aparatlarda kullanılıyor. Ama önündeki asıl önemli olan şey onun şeffaf difüzörü. Bu sayede yüzünüze gelen ışık miktarı soft bir şekilde yüzünüze yansır. Etrafta daha homojen bir dağılım sergilediği için de sert gölge oluşumlarını engellemiş olursunuz. Bunun üzerine bir de ışık kaynağınızın ön tarafına bir grid yerleştirebilirseniz ki bu mükemmel derecede bir ışığa sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu sayede ışığın sadece size gelmesini, etrafı çok fazla aydınlatmamasını ve odak noktasında hep sizin kalmanızı sağlayabilirsiniz ki bu zaten bence videolardaki temel noktanız olmalı. Burada kullandığınız ana ışığın nispeten gücü 60 Watt ve üzeri olursa gerçekten çok sağlıklı ve çok geniş alanlarda faydalanabileceğiniz bir ışığa sahipsiniz demektir. Ayrıca video ışığınızın konumu da hayati derecede öneme sahip diyebilirim. Genelde bunun için hep 45 derece böyle köşenize bırakın derler. 45 dereceden kastı da yani çapraz. Şöyle elinizde çapraz bir bölüme, mümkünse ayaklı bir tripod veya bir yükselti üzerinde bırakırsanız ışığınızı, ışık direkt size çaprazdan vurduğu için yüzünüzün belli bir tarafını aydınlatacak, diğer tarafında da bir karanlık oluşturacaktır ki bu kontrast aslında keyiflidir. Bunun dışında ışık direkt yüzünüze dimdik gelmesi
demektense yine 45 derece deniliyor. Yani çapraz yukarıya bir şekilde yerleştirirseniz de bu sayede ışık tepenizden geleceği için yüzünüze, saçınıza, tüm hatlarınıza güzel bir etki bırakacaktır ve ayrıca şu göz altlarında, burun altında, çene altında o sert gölgelerinde önüne geçmiş olacak. Gelelim bir diğer kullandığımız ışığa, o da dolgu ışığımız. Dolgu ışığı dediğimiz şey ana ışık kaynağından daha güçsüz, nispeten daha az ışık yayan ve sizin ana ışık kaynağınız ne taraftaysa onun tam tersi noktasında sizi aydınlatan bir ışık olmalı. Bu sayede iki ışık yüzünüze iki farklı noktadan geleceği için ana ışık kaynağınızın yüzünüzün diğer tarafında bıraktığı o sert gölgeyi dolgu ışık kaynağınız güzel bir şekilde yumuşatacaktır ve yüzünüzde hafif bir kontrast oluşurken de aslında sizin arka planınızdan bir nebze daha ayrılmanızı sağlayacaktır verdiği aydınlık yönünden. Yine dolgu ışık kaynağınızı yani fill light'ınızı da ana ışık kaynağınızla yerleştirdiğiniz aynı açılarda yani 45 derece ve 45 derecede yukarıya yerleştirirseniz iki ışık da yüzünüze aynı oranda fakat farklı tonlarda çok tatlı bir etki bırakacak. Eğer imkanınız varsa kullanmanız gereken üçüncü ışık türümüz de backlight yani arka ışık. Ne işe yarıyor bu arka ışık? Şimdi sağımızdan ve solumuzdan yüzümüze iki farklı ışık kaynağı gelirken haliyle arka planınıza da bu ışık kaynakları bir miktar etki edecektir ve arka planınızda sizin sert bir gölge oluşmasını sağlayacaktır. Bu gölge sizin arka planınızla eğer benim gibi mesafeniz duvarla yakınsa aslında duvarın içinde kaybolmanızı sağlamaya yönelik kötü bir görüntü oluşturabilir. Tabii ki bu aman aman çok kötü bir şey değil fakat mümkünse bir backlight, küçük miktarda ışık yayan bir arka ışık kullanabilirseniz sizin arka plandan daha fazla soyutlanmanızı, obje olarak ön planda olmanızı ve arka planınızın sizin videonuza tatlı bir hissiyat bırakmasını sağlayacaktır. Ben backlight olarak da şu an şu köşemden minik bir ulanzi tüp ışığım var ve sandalyemin bu kısmını hatta mümkünse de saçlarımın bu kısmını aydınlatarak beni biraz daha sizin önünüze, ön plana çıkarmış oluyor. Ve bence stüdyo ortamlarında çekim yapıyorsanız en az kullandığınız ana ışık kaynakları olarak önemli derecede videonun albenisini yükselten bir ışık kaynağı da arkadaki ambiyans ışıklarınız. Ambiyans ışık konusunda aslında çok kolay edinebileceğimiz ve çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü artık 3 harfli marketlerden hırdavatçılara, işte 1 milyoncu kıvamındaki dükkanlara kadar her yerde neredeyse şerit led bulabiliyoruz. Hatta şerit ledin dışında ambiyans ledler, uzaktan kumandalı ambiyans ledler de bulabiliyoruz ki bence videonuza gerçekten çok tatlı bir hava katıyor. Özellikle o günkü ruh halinize göre, arkamın ambiyansına göre, üzerinize giydiğiniz kıyafete göre arka plan renklerinde değişiklikler yaparsanız gerçekten videonuza çok daha profesyonel dedirtecektir. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Ben aslında kullandığım ışık kaynaklarıyla alakalı ara ara böyle tanıtıcı ve bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Fakat bu videolar biliyorum ki diğer konular kadar albenisi olan konular değil. Yani birçok arkadaşımın hep bana sorduğu soru, abi Pocket 3 mü alayım, Action mı alayım, Action 3 mü alayım, 5 mi alayım, 4K mı çekeyim, 2.7K mı çekeyim gibi sorular olurken aslında burada sorması gereken soru şu: video kameramı almalıyım ama onunla beraber hangi ışık setuplarını kurmalıyım? Nasıl bir ışıklandırma yapmalıyım? Odamı ışıklandırmasını nasıl sağlayacağım? Odam geniş mi, dar mı? Işıkların türleri ne olmalı? Kablolu mu, kablosuz mu? Gerçekten bunlar çok önemli konular. Ben bunlarla alakalı aslında böyle 4-5 ayda bir bilgilendirici videolar atıyorum. Yine onları da böyle kart olarak bir yerlere bırakırım veya aşağıya linklerini bırakırım. Eğer ışık alma arifesindeyseniz yine o videolardan da faydalanabilirsiniz. Çünkü bu videoda artık orada tekrarladığım şeyleri tekrarlamayacağım. Bugünkü videomuzda ama çok güzel bir ışıktan bahsedeceğim size. Devam edelim. Temel olarak bugün size aslında videomda tanıtmak istediğim bir ürün var. O da yeni edinmiş olduğum ve birkaç çekimdir kullandığım ana ışığım. Yani Key Light'ım. KNF Concept'in yani Kent Faith'in üretmiş olduğu bu 60 wattlık gerçekten harika bir aydınlatmaya sahip ve çok kullanıcı dostu ışığı. Haydi gelin şimdi hep birlikte detaylıca inceleyelim. Işıktan biraz bahsedecek olursak, ışık temel olarak aslında çok kompakt ve bir o kadar da aslında retro bir tasarıma sahip. Aslında piyasada bu ışığın aynı türevde, aynı şekilde, aynı özelliklerde birçok farklı marka tarafından satıldığını göreceksiniz. KNF Concept'in ürettiği bu ışığın en önemli avantajı neredeyse piyasadaki türevlerinden ya da kardeşlerinden %50, %60 daha ucuza size geliyor olması. Çünkü bildiğiniz gibi KNF Concept genelde fiyat performans ürünleriyle ortaya çıkan bir marka ve gerçekten bu ışık tam bir fiyat performans öğesi.
Bu ışığın temel özelliklerinden bahsedecek olursak, birinci önceliği çok kompakt, çok küçük ve taşınabilir olması. Zaten şekil itibariyle gördüğünüz gibi çok retro bir havada. Yani aslında eskiden kullanılan kameraların şekline benzeyen bir ışık ve harika bir taşıma çantasıyla geliyor. Siz bir yere giderken ışığın difüzörünü mü unuttum, ışığın tripodunu mu unuttum, ışığın kablosunu mu unuttum derdine düşmüyorsunuz. Çok güzel bir koruma ve taşıma çantasında geliyor ve çekime giderken tek yapmanız gereken sadece çantayı alıp evden çıkmak. Işık aslında hem stüdyo içinde hem de dış mekan çekimlerinizde size çok büyük bir kolaylık sağlıyor çünkü kablosuz. Onun dışında 12 farklı ambiyans moduna sahip ve sağladığı diğer artı özelliklerle gerçekten sizin yaptığınız çekimlerde eliniz kolunuz olacak diyebilirim. Işığın teknik özelliklerinden şöyle yavaşça bahsedecek olursak. Işığımız öncelikle 60 watt gücünde bir bicolor ışık. Yani bu ışığımız aslında tek renkli, soğuk ve sıcak renk verebiliyor farklı Kelvin değerleri arasında. Bunun için siz ister soğuk ister sıcak renklerde aydınlatmalar elde edebiliyorsunuz. Yine bu ışığın üzerindeki ayar düğmesi ve cep telefonundan uzaktan kontrolü sayesinde ışığın tonunu, parlaklığını çok basit bir şekilde çektiğiniz alanın da özelliklerini göz önünde bulundurarak rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer özelliğine gelecek olursak 4500 mAh'lik bir dahili batarya ile geliyor. Bu özellik sayesinde ışıkla kablosuz olarak 75 dakika boyunca kesintisiz çekimler yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu ışığın kullandığınız parlaklık değerine göre artabiliyor veya azalabiliyor. Bunu da çok rahatlıkla kendi üzerindeki dahili ekrandan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca ister stüdyo içinde olsun ister dış mekanda olsun kablosuz bir ışığa sahip olduğunuz için size aşırı miktarda bir hareket özgürlüğü sağlıyor. Benim eski videolarımı inceleyecek olursanız bu ışıktan önce bir kablolu softbox kullanıyordum ve yine orada da kablolu ışığın dezavantajlarından bol miktarda bahsetmiştim. Özellikle stüdyo ortamında çekimler yapıyorsanız zaten bir hayli ışıklarla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Üzerine bir de ekstra olarak kablo karmaşası girdiğinde işin içinden çıkılmaz bir hal olabiliyor. Ya da siz çekim esnasında kablolu bir ışık kullanıyorsanız oldu ya bir terslik oldu ve elektrik kesildi. Kameramız şarjlı, diğer ışıklarımız şarjlı ama ana ışık kaynağınız kabloluysa o çekimi maalesef gerçekleştiremiyorsunuz. Bunlar da tabii yaşayabileceğimiz teknik aksaklıklar olduğu için size tavsiyem mutlaka şarjlı ve kablosuz bir ışık tercih etmeniz. Işığımız yine CRI 97 ve CLTI 98 renk doğruluğuna sahip. Ne işe yarıyor peki bu renk doğruluğu? Profesyonel çekimlerde aslında oldukça önemli bir konu CRI 97 üstü ve TLCI 98 üstü olması. Çünkü ışığın renklerini doğru bir şekilde ayarlamak, çektiğiniz nesnenin, objenin kamera karşısındaki izleyiciye daha gerçekçi, daha doğru renklerle ve daha doğal olarak aktarılmasını sağlamak için kullandığınız ışıkların bu standartlara sahip olması sizin için de çok önemli olmalı. Bunun yanında özellikle video prodüksiyonları ve ürün çekimlerinde de yine renk doğruluğuna sahip ışıklar kullanmak sizi rakiplerinizden birkaç adım öne geçirecektir. Çünkü gerçekte görmüş olduğunuz nesnenin rengiyle ekranda görülen renk birbirinden farklı olduğunda karşıda birincil tüketici olan izleyicide aslında bu negatif bir etki yaratacaktır. Bu da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Yine ışığımızın bir diğer özelliği 2700 ila 6500 Kelvin değerleri arasında ışık sıcaklıkları elde edebiliyoruz. Bu ışık sıcaklık değerleri ne işinize yarıyor? Çektiğiniz ortamda vermek istediğiniz duyguyu biz aslında bu ışık değerleriyle veriyoruz. Genelde gün ışığı tarzında aydınlatmalar bu şekilde çekim ortamlarında daha sıcak, daha samimi bir ortam yaratabilir. Genelde böyle kullanıyoruz ve kullanıcıya doğru duyguyu yansıtmak açısından da yine bu ışıklarımızın Kelvin değerleri son derece önemli. Işığın içerisinde yine Kelvin değerlerinde bicolor yani tek renk olarak oluşturulmuş 12 adet ambiyans aydınlatma efektimiz mevcut. Bu aydınlatma efektleri özellikle yaptığınız çekimlerde size ara sahnelerde veya kullanıcıya duygu yansıtacağınız sahnelerde son derece yaratıcı içerikler üretmenizi sağlayacaktır. Sinema tarzı ışık efektleri, flash efekti, gün doğumu, nefes alma, kamp ışığı, şimşek gibi birçok yardımcı efektten bu ışık sayesinde faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi çekimlerinize kesinlikle ekstra ve güzel duygular ve özellikler katacaktır. Şu ana kadar saydığım özellikler aslında piyasada birçok ışıkta mevcut olabilir. Benim burada en çok dikkat ettiğim şey özellikle eskiden beri videolarımı takip edenler veya bu videodan sonra çok eski videolarıma bakanlar göreceklerdir. Oralarda kullandığım ışık kaynakları hep elle kontrol edilebilen manuel ışıklardı. Fakat son dönemde özellikle son 2 yılda ışıklarımı yavaş yavaş elime para geçtikçe, imkanım oldukça değiştirdim ve güncelledim. Şu an kullandığım ışıkların hepsi cep telefonundan kontrollü. Peki neden bu kadar
önemli bu cep telefonundan kontrollü ışıklar? Çünkü cep telefonundan ışık kontrol etmek şu an benim oturduğum yerden istediğim kadrajda istediğim ışık miktarlarını hiç yerimden kalkmadan zahmetsizce çok kısa sürede ayarlamam anlamına geliyor. Sürekli oturduğum yerden kadraja bakıp şöyle bir kendimi görüp şuradaki ışık parlak, gideyim kısayım. Bu sefer de çok kısık oldu. Şuradakini biraz açayım. Gideyim onu açayım, gideyim bunu açayım. Gerçekten saatlerinizi sadece ışık ayarlamaya ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bunu daha öncesinde tecrübe ettim. Fakat siz kablosuz ve cep telefonundan kontrollü ışıklar kullanıyorsanız gerçekten bu işe 3-0 önde başlıyorsunuz. Video önünde yaptığım tek şey şuydu. Kameramı ayarladım. Oturacağım yeri ayarladım. Ambiyans ışıkları yaktım. Kameranın karşısında oturdum ve cep telefonundan ana ışığı, dolgu ışığı ve arka plan aydınlatmamı ayarladım ve çekime başladım. Yaptığım tek şey bu. Bu saydığımız özellikler bakımından gelin şöyle ışığın bir de avantajlarından bahsedelim. Yani bu ışığı alırsam bana ne gibi bir avantaj, ne gibi bir katkı sağlar? Diğer ışıklardan bunun temel farkları ne? Birincisi fiyat performans ürünü olması. Gerçekten ürün türevlerinin neredeyse %50, %60 daha ucuzuna denk geliyor size. Fiyat olarak çok uygun. Bunu öncelikle belirtmem gerekir. Bunun dışında yine bahsettiğim konulardan birisi kablosuz kullanımı. Kablosuz kullanımının olması, şarjlı olması gerçekten size harika bir hareket özgürlüğü ve farklı alanlarda kullanma imkanı tanıyor. Yine bence bu da çok önemli bir avantajımız. Kompakt ve taşınabilir olması, ışık gerçekten türevlerinden kat ve kat küçük. Yani benim burada kullandığım dolgu ışıklarıyla neredeyse aynı boyutta ki önceki videolardan yine görürsünüz. Benim burada kullandığım bir softbox'ım vardı. Dillere destan. Yani şemsiye gibi yağmur yağsa altına gir, tüm çarşıyı gez. O kadar büyük ki büyük ışık niye sıkıntılı? Şundan dolayı çekim yaptığınız yer eğer benim kullandığım stüdyo gibi darsa sürekli softbox kadraja girmeye çalışıyor. Yani softbox'ın bir ucu kadrajdan gözüküyor ve çok zor ayarlıyorsunuz. Ama ışığınız küçükse birincisi size taşıma kolaylığı sağlıyor ki bu ürün zaten çok tatlı bir çantanın içerisinde geliyor. Benim tek yaptığım şey çekimden sonra ürünü küçücük bir çantanın içine koyup raflı bölmeye kaldırmak. Kompaktlık açısından size bu ışığı kullanmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yine bu ışığın en önemli avantajlarından birisi bence ki benim diğer kullandığım bu arka plan ve dolgu ışıklarımda olmayan bir özellik. Siz çekim yaparken eğer şarjının bittiği kanısına varırsanız ve çekimi de kesmek istemiyorsanız hemen cihazınızı yanında gelen iki farklı şarj etme yöntemiyle şarja bağlayıp aynı zamanda ışığı kullanırken şarj olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ürünün çantasından bir Type-C kablosu çıkıyor ki gerçekten uzun bir kablo ve bir de adaptörle şarj etmenizi sağlayacak bir aparat çıkıyor. Yine bu da çok uzun bir kabloya sahip. Yani siz ürünle çekime başladığınızda şarjı var mıydı, yok muydu, doldursa mıydım sıkıntısına girmek zorunda değilsiniz. Şimdi sizlere videoma da sponsor olan ve bana bu ürünü gönderip sizlere tanıtmama vesile olan Kent-Fade'den ya da bilinen ismiyle K&F Concept'ten bahsetmek istiyorum. Kent-Fade, drone pilotlarına, fotoğrafçılara, videographerlara, influencerlara, içerik üreticilere veya günlük kullanıcılara çok geniş yelpazede ürünler sunan bir global marka. Sizin de kamera ekipmanlarına, lenslere, filtrelere, tripodlara, monopodlara, sırt çantalarına ihtiyacınız varsa bunun için Kent-Fade mükemmel bir seçenek diyebilirim. Yüksek kaliteyi uygun fiyatla sizlere sunan Kent-Fade profesyonel çekimler için gereken her şeyi bulabileceğiniz harika bir platform. Ve şimdi sizlere bu işbirliği neticesinde yine çok tatlı ve güzel bir haberim var. Bu video vesilesiyle eğer benimle tanışıyorsanız Kentfade.com.tr'den ya da Kentfade.com'dan yapacağınız alışverişlerinizde sepetinizde bulunan indirim kodu bölümüne meraklı kodunu yazdığınızda tüm sepetinize dahil ekstra %20'lik bir indiriminde sahibi olacaksınız. Yani zaten uygun fiyata eriştiğiniz bu ürünlere ekstra bir indirimle sahip olmak bence çok keyifli olacaktır. İndirim kodunu yaptığınız alışverişlerde kullanmayı unutmayın ve yine bana çok sık gelen bu soruyu yine cevaplamam gerekiyor. Arkadaşlar Kentfade.com'da ya da Kentfade.com.tr'de yaptığınız alışverişlerde ekstra bir gümrük veya kargo ücreti ödemiyorsunuz. Yani internet sitesinde gördüğünüz fiyat neyse ödeyeceğiniz toplam miktar odur. Tüm kargo ve gümrük işlemlerini Kentfade sizin yerinize hallediyor ve ürünü kapınıza kadar sorunsuz bir şekilde ulaştırıyor. O yüzden gönlünüz rahat bir şekilde siparişlerinizi verebilirsiniz. Şimdiye kadar alan bütün arkadaşlarımın siparişleri sorunsuz bir şekilde kapılarına kadar iletildi. Videomun sponsor olduğu ve bu ürünleri sizlere tanıtmamda vesile olduğu için ve ekstra da indirim kodu sağladığı için Kentfade'e çok teşekkür ediyorum ve videoya devam ediyoruz.
Burada biraz da rakipleriyle kıyaslayalım. Şimdi videonun altına şöyle yorumlar gelecektir. Ben o yüzden peşin cevap vereyim. Abi bu ürün niye işte böyle ucuz da bunun aynı özelliğindeki başka marka bir ürün bunun 2 katı fiyatına. Arkadaşlar bildiğiniz gibi piyasada bol miktarda ışık markası var. Fakat bazı ışık markaları gerçekten premium segmentte ürünler satıyor ve açık söyleyeyim ben şu an YouTube'dan o premium ışıkları alacak kadar da para kazanmıyorum. Ve bu yüzden Kentfeit'in aynı Kelvin değerlerinde, aynı doğruluk oranlarında, aynı özellikleri sunan ışığının ucuz olması bence bizim için bir avantaj. Ki ben zaten Kentfeit ürünlerini yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Şu ana kadar da hiçbir sorun yaşamadım. Bakın bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ve videonun son bölümüne geçecek olursak. Gördüğünüz gibi videonuza daha profesyonel bir hava katmak anlamında ışıklarınızı nasıl konumlandıracağınızı, hangi ışık türlerini alacağınızı ve ana ışık kaynağı tercihinizde nelere dikkat edeceğinizle alakalı açıklamalar yaptım. Umarım sizler için faydalı olur. Gerçekten sadece video çekmek kamera değil. Lütfen bu aklınızın bir kenarında böyle küçük bir not, küçük bir kulağınıza kaçan kar suyu olarak kalsın. Sorularınızı cevaplamaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bir eksikliğim, bir kusurum olduysa affola, hakkınızı helal edin. Ramazan ayındayız. Hepinizin de Ramazan'ın mübarek olsun. Ağzım kurudu zaten konuşurken. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.